Son zamanlarda herkes aynı soruyu soruyor bana. Hocam ne yapalım? Borsaya mı girelim? Faize mi yatıralım? Altın mı alalım? Yoksa bakır mı alalım? Gümüş mü alalım? Çok açık konuşmam gerekirse çoğu insan şu anda ne yapacağını bilmiyor ya da bilemiyor. Çünkü ortam, durum bunu gerektiriyor. Bugün sana teoriler anlatmayacağım. Bugün sana ben böyle durumlarda neler yaptığımı anlatacağım. 20 yıllık tecrübemle bu gibi durumları çok yaşadım çünkü. Ve bu durumlarda ve şu anki günümüz durumunda, günümüz ekonomisi, günümüz savaşları, günümüz pandemi durumunda neler yaptığımı kısaca açıklamaya çalışacağım. İnşallah sana bir yol haritası olacak. Öncelikle herkese selamlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. Bugün gördüğünüz gibi evimin bahçesinin bir bölümünden sizlere seslenmeye uygun gördüm. Hava çok güzel, güneşli, böyle temiz havada hep beraber köy havasında bir video olsun istedim. Şu an piyasaya baktığımızda birçoğumuz için çok garip bir dönemden geçiyoruz. Tecrübeli arkadaşları hariç tutuyorum. Çünkü onlar bu duruma alışıktır zaten. Nasıl garip bir durum? 2 tane savaş var şu anda. Zaten pandemiden çıktık, ekonomiler belli. Borsa var, ortada kazanç doğru düzgün yok. Hareket yok daha doğrusu. Faiz var, herkese şu an için cazip geliyor. Altın tabiri caizse uzaya çıkmış. Acaba altın çıkar mı düşer mi diye bir tedirginlik. Bakır öyle, gümüş öyle. Toprak almaya kalksan fiyatlar uçmuş gitmiş, ev almaya kalksan aynı şekilde. Kısaca insanlar ikiye bölünmüş durumda. Ne yapacağını bilemez durumda. Bir taraf her şey çok pahalı diyor, diğer tarafta daha da gider durur diyor. Ama asıl gerçek ne? Asıl gerçek şu. Herkes kararsız. Bana göre şu anki durumda tüm gerçeklik bu. Ve yatırımcıyı da en çok yoran şey bu değil midir zaten? Belirsizlik, belirsizlik ortamı. Çok net bir şey söyleyeyim size. Yatırımcıların, yatırım yapacak insanların, yatırım yapan insanların %90'dan fazlası şu anda sıkılmış durumda. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Çünkü heyecan yok, hızlı kazanç yok eskisi gibi. Her gün ekrana bakıyorsunuz, her gün ekrana bakıyorlar, hiçbir şey yok. Pazartesi, salı, çarşamba borsa biraz yükseliyor. Perşembe, cuma hop geriye geliyor. Hep aynı yerde sayıyoruz. İşte tam da bu noktada insanlar hata yapıyor arkadaşlar. Ya gereksiz çok fazla risk alıyorlar ya da tamamen piyasadan kaçıyorlar bu iş böyle olmaz diyerek. Ve yine bunun sonunda parayı değerlendirme korkusuyla, paranın değer kaybı korkusuyla yanlış işlere bulaşabiliyorlar. Peki böyle durumlarda ben ne yapıyorum? Benim 3 tane kriterim var arkadaşlar. Bunları size tek tek açıklamaya çalışayım. Birincisi sabır. Zaten her şeyin başı sabır. Bunu herkes çok fazlasıyla artık biliyordur, öğrenmiştir, öğrenmelidir. Eğer yatırımcı olmak istiyorsanız. Çünkü özellikle borsa için konuşuyorum ama her türlü yatırımda bu geçerlidir. Yatırım ve borsada en büyük hata sıkılıp yanlış kararlar vermektir. Biliyorum haklısınız, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, insanlar bir şeyler yapmak istiyor ama bazen hiçbir şey yapmamak emin olun en doğru harekettir arkadaşlar. Ben bunu çok fazlasıyla yaşadım, çok fazlasıyla tecrübe ettim. İkinci kriterim, eğer illa bir şey yapacaksam seçici oluyorum. Evet, seçici olmak. Her şirkete atlamıyorum. Her şeye girmiyorum. Özellikle bakıyorum. Ülkemizde dev şirketler var. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Bu şirketlerin durumları ne? Fiyatları ne? Bu krizi yönetebiliyorlar mı? Bu krize rağmen temettü verebiliyorlar mı? Bu krize rağmen karlılık oranı var mı? Bu krize rağmen kasalarında paralar, dövizler var mı? Seçicilik dediğim bu. Örnek veriyorum, illa borsadan bahsetmeyelim. Bir ev alacaksınız, paranız var, nakit paranız var. Evin yeri nasıl? Ev değer kazanır mı? Ne bileyim, bu mahalle geleceğe açık mı? Geleceği parlak mı? Gibi birçok kriter, yani kısacası seçici davranmak. Burada da çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Her düşen şey fırsat değildir. Her fiyatı düşük olan şey fırsat değildir arkadaşlar. Şu anda piyasada çok fazla ucuz gibi görünen ama lütfen yanlış anlamayın, bizim mahalle bakkalından kötü şirketler var. Evet, bilançoları bizim mahalle bakkalından kötü şirketler var. Lütfen seçici davranın, lütfen bu tuzaklara düşmeyin. FK demek her şey demek değildir. Piyasa defter değeri her şey demek değildir. O yüzden çok daha seçici davranmamız gerekiyor illa bir hareket yapacaksak. Üçüncü olarak da parça parça hareket ediyorum arkadaşlar. Tek seferde bir şeyi, bulduğum bir şeyi, aklıma yatan bir şirkete direkt paramı gömmüyorum böyle durumlarda. Çünkü malum Trump A diyor, borsa çakılıyor. Öteki B diyor, borsa fırlıyor. Zaten bir şeyin en dibini, en tepesini hiç kimse bulamaz. Kısacası kimse dipten alamaz, kimse de en tepeden satamaz. Parça parça hareket ederek eğer hata bile yapıyor olsam, ki ben de hata yapabilirim, hatamı en aza indirgemiş oluyorum. Şu anda bile öyle değil mi zaten? Borsa belli bir fiyat bandında gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Aşağı geldiğinde mallanmaya çalışıyorum. Ama paramın hepsiyle değil. Yukarı çıktığında zaten sorun yok. Tekrar aşağı geldiğinde biraz daha mallanmaya
kullanmaya çalışıyorum. Ama seçici olduğum hisselere karşı, seçici olduğum hisselerde bunu yapıyorum. Ve çok uzun yıllardır da bu şekilde yaparak Allah'a çok şükür hatalarımı en aza indirgiyorum. Seçici olmak konusunda benim de hatalarım oldu. Yeni halka arz olan şirketlerden bir iki tanesini ben çok beğeniyordum gerçekten. İkinci bir portföy olarak da portföyüme eklemiştim. Bunları zaten beni uzun süredir takip edenler biliyor. İsmini vermeye gerek yok. Ama ne oldu? Şirket sahipleri, patronlar kendi hisselerini satmaya başladı. Ciddi oranda satmaya başladılar hisselerini. Ve şunu net söyleyebilirim. Ciddi oranda kendi hissesini satan patron bana göre değil arkadaşlar. Ben onları direkt olarak sattım geçtim. Hem de maliyetlerim çok düşük olmasına rağmen. Aslında bu söylediklerim, buraya kadar saydıklarım sadece borsayla ilgili de değil. Hayatla ilgili. Hayat da böyle değil mi zaten? Bazen hiçbir şey ilerlemiyor gibi hissedersin. Canın sıkılır. Her şey aynı gibi hissedersin. Ama aslında o esnada kök salıyorsundur. Borsada da böyle yatay piyasalar uzun vadeli yatırımcı için fırsattır. O esnada kök salıyorsunuzdur. Eğer şirketiniz iyi bir şirketse, gerçekten biraz önce saydığım özellikleri kapsıyorsa zaten sizi uzun yıllar sonra ihya edecektir. Bir şey değerli ise ve onun değeri şu anda düşükse o mutlaka hak ettiği değere varacaktır arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Burada da işe sabır giriyor zaten. Hayatta da böyle. İlerlemiyor gibi hiçbir şey hissedersin. Canın sıkılıyordur ama birdenbire iş değişir. Birdenbire her şey yoluna girer. Çektiğin sıkıntıların, o çektiğin acıların, o çektiğin kötü günlerin semeresini görmeye başlarsın, öyle değil mi? Faydasını görmeye başlarsın. Hatta çok kısa sürede de o günleri unutur gidersin. Şu arkamda gördüğünüz fidan. Bakın bu fidan bu kadarcıktı arkadaşlar. Şu anda 2 seneye ulaştı ve üstünde şu anda zeytin tomurcukları var. Bu sene zeytin verecek ama üstündeki zeytinler hani taneli 8 tane 9 tane. Bakın bu kadarcıktı diyorum. Yani 15-20 santimdi bu fidan. Ben bunu yetiştirene kadar aldım, kazdım, diktim, suladım, bakımını yaptım, budamasını yaptım. Kaç sene geçmesine rağmen hala daha meyve alamıyorum. İşte hayat da böyle, yatırım da böyle. Bazen gerçekten her şey duruyor zannedersiniz. Hiçbir şey ilerlemiyor zannedersiniz. Ama altta aslında büyüyen, ilerisi için büyüyen devasa bir şey vardır. Bazen hayatın derinliklerine, yatırımın derinliklerine inmek çok çok önemlidir. Böyle düşünmek fazlasıyla değerlidir. En azından bunu yaşayan, gören ve bunun böyle olduğunu bilen biri olarak size gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Hani hep yatırım tavsiyesi değildir diyoruz ya. Alın size bu sefer yatırım tavsiyesi veriyorum arkadaşlar. Böyle durumlarda sabır, seçici olmak ve derin düşünmek, ona göre hareket etmek, ona göre davranmak sizi büyük hatalardan fazlasıyla koruyacaktır. Hatta hataların çoğundan fazlasıyla koruyacak ve sizi ileriki dönemler için ihya edecektir. Sonuç olarak herkes hareket ederken kazanmak kolaydır. Borsa sürekli çıkarken kazanmak kolaydır. Zaten o zaman böyle Twitter'da falan görürsünüz. Üstatlar, höstatlar dökülmeye başlar patır patır. Ben şunu demedim mi, ben bunu demedim mi diye. Önemli olan kimsenin bir şey yapmadığı dönemde, herkesin kafasının karışık olduğu dönemde, yani şu andaki gibi dönemlerde doğru kalabilmektir. İnanın bana bütün farkı bu yaratacaktır arkadaşlar. Bütün fark bundan kaynaklanacaktır. Yoksa benim çok zeki olmamdan değil ya da bir başkasının çok zeki olmasından değil. Ama kimsenin bir şey yapmadığı bu dönemde, yapamadığı bu dönemde, herkesin kafasının karışık olduğu dönemde siz bu saydıklarımı yaparsanız, birazcık da olsa kafanıza yattıysa, bu saydıklarımı yapmaya devam ederseniz, yani doğru kalabilirseniz farkı bu yaratacaktır. Emin olun işte bütün fark burada arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Yani çok zeki olmakla, şu olmakla, bu olmakla, onunla bununla gerçekten alakalı değil. Sadece doğru kalabilmek. Saydığım 3 madde. Seçici olmak, sabır ve derin düşünmek. Hepsi bu. Derin düşünmekten kastım da ileriyi görmek, ileriyi görebilmek, ileriyi düşünebilmek. Kısacası ben 20 yıldır öğrendiğim tecrübelerle şu anda bunu yapıyorum arkadaşlar. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Belki çok sıkıcı gibi görünebilir. Belki sizlere çok sıkıcı gelebilir. Ama şunu net olarak biliyorum. Uzun vade stratejisi bu. Uzun vadede kazandıran bu. Başka yapacak hiçbir şey yok. Yine çok meşhur olan, herkesin bildiği ya da belki bilmediğiniz, yeni duyacağınız bir söz vardır. Onu söylemek istiyorum burada. Onu alıntılamak istiyorum. Borsa sabırsızların sabırlı olanlara para aktardığı yerdir. Hatta sadece borsa değil, yatırım böyledir. Sabırsızların sabırlılara para aktardığı, para akıttığı şeydir yatırım. İnşallah güzel ve değerli bir video olmuştur. İnşallah hepiniz beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı da esirgemezseniz memnun kalırım. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.